Felsefe tarihinin en kışkırtıcı metinlerinden birine dalıyoruz bugün. Friedrich Nietzsche'nin Putların Alacakaranlığı. Yalnız baştan uyarayım, bu sadece bir kitap değil, adeta bir savaş ilanı. Nietzsche hiç öyle nazik bir giriş falan yapmıyor. Daha ön sözden dünyada gerçeklerden daha çok put var diye kükrüyor. Peki ne demek bu putlar? Aslında sorgulamadan doğru kabul ettiğimiz her şey. Gelenekler, ahlak kuralları, o büyük büyük felsefi gerçekler. Kısacası hayatımızın temeline koyduğumuz ama hiç sorgulamadığımız ne varsa Nietzsche hepsine birden meydan okuyor. Kitabın alt başlığına bir bakın. Çekiçle felsefe nasıl yapılır? Şimdi aklınıza hemen kırmak dökmek gelmesin. Nietzsche'nin çekici daha çok bir akort aleti gibi. Hatta bir doktorun kullandığı refleks çekici gibi. Amacı putlara hafifçe dokunup sesini dinlemek. İçleri dolu mu yoksa tıngiye boş bir ses mi çıkarıyorlar? İşte bunu anlamak istiyor. Peki bu çekiçle ilk test edeceği put kim olacak dersiniz? Evet, yanlış duymadınız. Nietzsche'nin ilk hedefi felsefenin o devasa putu Sokrates. Peki neden Sokrates, herkesin akıl hocası olarak gördüğü bu adam Nietzsche için neden bir sorun? İşte cevabı. Nietzsche'ye göre Sokrates bir kahraman falan değil, tam tersine bir hastalığın belirtisi. Antik Yunan kültürünün o canlı, hayat dolu gücünü kaybettiğinin, yani Nietzsche'nin deyişiyle dekadansa, yani çöküşe geçtiğinin bir kanıtı. Hatta işi o kadar ileri götürüyor ki Sokrates'in o bilinen çirkinliğini ve sıradan bir aileden gelmesini bile bu soylu kültürdeki bozulmanın bir işareti olarak okuyor. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın, bir tarafta Nietzsche'nin hayran olduğu o eski, soylu Yunan kültürü var. İçgüdülerin ön planda olduğu, hayatı trajedisiyle, neşesiyle kucaklayan bir anlayış. Diğer taraftaysa Sokrates'in getirdiği bambaşka bir dünya. Aklın bir tiran gibi her şeye hükmettiği, içgüdülerin bastırıldığı bir dünya. Ve Sokrates'in o meşhur formülü var ya, akıl eşittir erdem, o da eşittir mutluluk. Nietzsche için bu, hayatı reddetmenin, onu formüllere hapsetmenin en bariz örneğiydi. Düşünsenize, eski soylular için lafı uzatmak, sürekli neden, niçin diye sormak bir zayıflık göstergesiydi. Kararlar içgüdüyle alınırdı, bitti. Nietzsche'ye göre Sokrates'in bu bitmek bilmeyen diyalogları, yani diyalektiği, aslında gücü olmayanların, alttakilerin bir tür intikam yöntemiydi. Yani diyor ki, onların kılıcı, kalkanı yoktu belki ama keskin soruları vardı, bu da onların silahıydı. Sokrates putu çatlamaya başlayınca, Nietzsche, çekicini bu putun temelini oluşturan şeye, yani felsefenin o en tapınılan kavramına çeviriyor, aklın kendisine. Nietzsche'nin filozoflara getirdiği suçlama çok ağır. Onlar mumyacılardır diyor. Ne demek bu? Yani filozoflar bu sürekli değişen, akan, canlı dünyadan korkuyorlar. Ve ne yapıyorlar? Bu canlı hayatı alıp, onu öldürüp, içini boşaltıp, sonra da sonsuza dek değişmeyecek kavramlarla dolduruyorlar. Tıpkı bir mumya gibi. Yarattıkları o gerçek dünya dedikleri şey aslında hayatın ölü bir kopyasından ibaret. İşte bu kısım gerçekten dahiyane. Nietzsche bu gerçek dünya masalının tarihini 6 adımda özetliyor. Her şey Platon'la başlıyor. Gerçek dünya var ama sadece bilgi olanlar görebilir diyor. Sonra sahneye Hristiyanlık çıkıyor. Diyor ki o dünya var ama şimdi değil, ölünce günahlarından arınırsan belki. Sonra Kant geliyor, işi daha da soyutlaştırıyor. Ulaşamayız, bilemeyiz ama bir görev gibi düşünmeliyiz diyor. Derken pozitivizm geliyor. Ulaşamıyorsak ne işe yarar ki diye esnemeye başlıyor. 5. adımda özgür ruhlar yani Nietzsche gibiler sahneye çıkıp hadi canım bu işe yaramaz fikri çöpe atalım diyor. Ve son perde Zerdüşt sahneye çıkıyor ve diyor ki gerçek dünyayı yok ettik. Peki geriye ne kaldı? Görünen dünya mı? Hayır. O sahte gerçek dünya ile birlikte onun zıttı olan görünen dünya ayrımını da yok ettik. Yani artık tek bir dünya var. O da bu yaşadığımız dünya. Peki, o sahte gerçek dünya masalı bittiğine göre sıra neye geldi? Elbette o masalın en büyük, en tehlikeli ürününe. Yani ahlakın kendisine. Nietzsche'nin hedefindeki ahlak, özellikle de Hristiyan ahlak, ona göre tam bir doğa karşıtı ahlak. Neden peki? Çünkü bu ahlak anlayışı insanın en temel parçası olan tutkularına, arzularına, kısacası yaşam enerjisine topyekün savaş açıyor. Onları yönetilmesi, yüceltilmesi gereken güçler olarak değil de kökü kazınması gereken düşmanlar olarak görüyor. Nietzsche için bu, zayıfların, yaşamdan korkanların, hayat dolu olanları kontrol altına almak için uydurduğu bir zehirdir.
Bu doğa karşıtı ahlakın taktikleri çok net. Tutkuları bir hastalık gibi görüyor ve onlara kökünden saldırıyor. Size arzularını nasıl daha yaratıcı bir şeye dönüştürürsün diye sormuyor, direkt o arzuyu sök at, yok et diyor. Nietzsche buna resmen ruhsal bir hadım etme operasyonu diyor. Temelde yatan şey ise basit, yaşamdan korku ve yaşamı inkar. Nietzsche de lafını hiç sakınmıyor zaten. Bakın ne kadar net söylüyor. Tutkuların kökünü sökmek, yaşamın kökünü sökmek demektir. Ona göre kilisenin yaptığı tam olarak bu, yani yaşama karşı bir düşmanlık. İyi ama Sokrates gitti, gerçek dünya masalı bitti, ahlak putu devrildi. Geriye ne kaldı? Bütün bu yıkımdan sonra bu alacakaranlığın ardından ne gelecek? Nietzsche'ye göre bütün bu putların temelinde 4 büyük yanılgı dediği psikolojik hatalar yatıyor. Mesela en basiti sebeple sonucu birbirine karıştırmak. Örnek mi? Diyelim biri uzun yaşıyor, biz hemen ne kadar erdemli bir hayat yaşadı o yüzden diyoruz. Nietzsche ise diyor ki belki de sadece diyeti iyiydi. İşte bu türden mantık hataları yüzünden özgür irade, günah, suçluluk gibi koskoca kavramlar icat edip durmuşuz. Hepsi birer yanılgı. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Nietzsche'nin derdi sadece yıkmak değil, o bir nihilist değil. Asıl amacı işte bu meşhur sözde saklı. Beni öldürmeyen şey beni daha güçlü kılar. Bu, hayatı bir savaş okuluna benzetmek demek. Bizi zayıflatan, enerjimizi emen o boş putları yıktıktan sonra hayatın zorlukları karşısında daha dik durabilir, daha güçlü hale gelebilir ve en önemlisi kendi değerlerimizi kendimiz yaratabiliriz. Ve işte Nietzsche, çekicini bir kenara koyduğunda ardında bir enkaz yığını değil, kocaman bir soru işareti bırakıyor. Bu soru aslında onun hepimize mirası. Peki madem eski gerçekler çürüktü, madem eski ahlak yaşama düşmandı, o zaman bizim yaratacağımız yeni, yaşamı olumlayan değerler neler olacak? İşte bu cevabını başkasının veremeyeceği, her birimizin kendi içinde bulması gereken büyük bir meydan okuma.